Spor konusuna gelince 20'li yaşlarda ben kilo almaya eğilimli olduğumu, bir de pastayı böreği sevdiğimi söylemiştim size. Bazen yiyorum tabii ki. O zaman da işte kilo vereyim, kilo almayayım diye kendi kendime biraz dikkat ediyorum. Biraz spor yapıyorum, yürüyüşe gidiyorum. İşte yine o sıralarda dergilerden gördüğüm egzersizler var. Biraz onu yapıyorum. İşte bir müddet yapıyorum, bırakıyorum. Sonra bir müddet daha bir heves geliyor. Yine yapıyorum, yine bırakıyorum. Çok düzenli yapmıyorum. Tabii geldik biz 50 yaşına. Menopoza girdik. Menopoza girdikten sonra ben o zamana kadar normal kilomu belli bir oranda tutmuşum. Belli bir görüntüde tutmuşum. Ama 50 yaşından sonra bir baktım benim göbek çevrem genişliyor. Kalçam aynı kalsa bile göbek çevrem genişliyor. Eskisi gibi ben biraz yememe dikkat ettiğim zaman olmuyor yani. Aynı o kiloyu veremiyorum. Yine bütün vücudumdan gidiyor. Göbek çevrem yine diğer yerlere göre daha fazla kalın oluyor. O zaman ne yapıyorum? Sporumu daha fazla yapmaya çalıştım. Her sabah 8'de yürüyüşe gidiyorum. Geliyorum evde egzersiz yapıyorum. Ama yememe işte proteine falan çok dikkat etmediğim için yine ben çok şey yapmıyorum. Eski halime dönmüyorum. Yine biraz göbek çevrem falan daha kilolu. Ben önceden 68, 65-70 arası kilom olurken boyum 1.76. Bir baktım ben çıkmışım 76 kiloya. Bir gün bir baktım 78 kiloyum. 78, bu gidiyor yani benim kilom 80'lere doğru gidiyor. O aralarda da kemik ölçümü falan yaptırıyorum. Dedim 50 yaşını geçtim, bir bakayım kemik ölçümü, DEXA yaptırayım, onun sonucu ne olacak? İlk başlarda osteopeni çıkarken kemik erimesi başlangıcı, sonra bir baktım o da osteoporoz olmuş. Hem kemik erimesi var hem benim kilom gittikçe artıyor. Annemden de biliyorum, belinde kemik erimesi oranı büyük olduğu için bel fıtığından ameliyat olacak olsa bile olamıyor. Biraz da onun etkisi var. Ben ciddi spora başlayayım dedim. İşte 4,5-5 sene kadar önce spor salonuna ciddi gitmeye başladım. Fitness çalışıyoruz, ağırlık çalışıyoruz. Hoca, antrenör bana program yazıyor ve ben düzenli gidiyorum. Sonra endokrinoloğa gittim bir ara. 6 ay kadar sonra. Benim önceki DEXA'nın sonuçları da var. Endokrinolog tekrar bana bir DEXA önerdi, kemik ölçümü. Tekrar kemik ölçümü yapıldı. Benim sonuç normale dönmüş. Kemik oranlarım eskisine dönmüş. Yani osteoporoz kalmamış. Demek ki spor yapmanın kemik erimesine olumlu anlamda faydası var. Endokrinoloğun söylediği de eğer sizin ihtiyacınız yoksa vücut onu kaybediyor. Saklamaya gerek duymuyor. Eğer siz yer çekimine karşı hareket yapıyorsanız demek ki benim buna ihtiyacım var. Kemiği güçlendirmem, kası güçlendirmem gerekiyor diyerek vücut oralarda güçlendirme yapmaya yöneliyormuş. Daha sonradan ara ara ölçüldüğünde kemik erimesi oranı şimdi normal sınırlar içinde. Bir de benim alçak kırığı maceram var. Spora başladım, işte 6 ay kadar gidiyorum. O arada da benim sanat merkezini, iş yerini taşıdık. En son temizliği yaptık iş yerinde. Sonra da evde temizlik yapacağız. Yardımcı bir arkadaş var. Ben o süre dolapların tepesinden 60 santimetre kadar yüksekte bir yere çıktım. Dolapların tepesinden elime bir şey aldım. Kendimi yerde buldum. Yüksekten yere düşmüşüm. Kıpırdayamıyorum. Ne yatabiliyorum ne doğrulabiliyorum. 112'yi çağırdık, hastaneye gittim. Beni şu şekildeyim, şöyle bedenim böyle kalmış, böyle kıvrık. Ne düzelebiliyor ne oturabiliyorum. Sedyeye yatırmak istiyorlar, bağırıyorum. Halbuki benim ağrı eşiğim yüksek. Öyleyken ben çok fena ağrı hissediyorum. Hastaneye gittik. Benim ölçümler yapıldı.
Sonuç kalça kırığı. O sırada da kan sulandırıcı kullanıyordum. Kan sulandırıcı kullandığım için bir hafta kadar yatıyorum hastanede. Kıpırdayamadan. Böyle ayak 1 santimetre hareket edemiyor kalça. Bacağım ağrıyor çünkü yatarken. Azıcık hareket ettiriyoruz, benim kalçam açıyor. Bir haftanın sonunda ben ameliyat oldum. Kalça protezi ameliyatı. İlk baştan tabii yürüyemiyorsunuz. Acıyor. Her adımda acıyor. Her adımda acıyor. Yürüteçlerle yürüyorum. Bir ay kadar sonra tekrar hastaneye gittiğimizde fizik tedavi uzmanı ayağını böyle yattığımız yerden kaldırıyoruz ya, ayaklarımızın ucunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Bütün bacağım kalkmıyor yerden. Hiç kalkmıyor. Böyle sürüyerek getirdiğimde dizimi kıvırıyorum, ediyorum ama yattığım yerden ayağım kalkmıyor. Yan döndürüyor, yan kaldırayım diyor. Yan azıcık kalkıyor ve ölüyorum yani onu yapacağım diye. Sonra Pamukkale'de, Karahit'te Nobel Tıp Merkezi var. Fizik Tedavi Hastanesi. 10 gün kadar oraya gittik. Sabahtan öğlene kadar işte hem fizik tedavi yapılıyor, hem su havuzunda hareket yapılıyor, hem başka egzersizler var. Bir müddet orada egzersiz yaptım. Sonra geldim. Önceden gittiğim spor salonundaki antrenörle görüştüm. 4 ay kadar haftada 2 gün onunla kalça egzersizleri, kalça bacak egzersizleri yaptık. Sonra o bana yine üst beden egzersizleri yazdı. Üst beden egzersizlerini de kendim yaptım ama acıyor yani, her seferinde acıyor. Benim bacağım önce bir kere yerden kalkabiliyorken 2 kere 3 kere derken ben şimdi istediğim egzersizi yapıyorum. Bacağımı da yerden kaldırıyorum, düzken de yerden kaldırıyorum, yan dururken de yerden kaldırıyorum. Kaslarımızı güçlendirmenin ve kemik yoğunluğunu arttırmanın bizim bedensel sağlığımıza, kemik sağlığına iyi geldiğini kendi yaşantımla görüyorum. Benim kalça protezi problemim olmama rağmen ben her hareketimi hemen hemen yapıyorum. Yalnızca zıplamaları yapmıyorum şimdi. Eskiden halk oyunları kursuna falan gitmeyi severdim. Orada zeybekler, zıplayarak oynanan oyunlar vardı. Teke oyunları falan. Onları şimdi hiç yapamıyorum. Yapmıyorum daha doğrusu. Zıplamamam gerekiyor. Kalçamın üzerine hızlıca ağırlık binmemesi gerekiyor. Onun için onları yapmıyorum ama diğer egzersizleri hemen hemen hepsini yapabiliyorum.